Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere ve hızlıca bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte oldukça güçlü alımlar gördük. Bu 31 dolar direncimiz vardı. Perşembe günü güçlü alımlarla bu direncin kırıldığı bir süreci takip ettik. Şu an içinde bakın şu düşüşün %50 seviyesindeyiz. Burada artık esas önemli olan 32.40 olacaktır. 32.40 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecek ve şu son satışların geldiği tepenin de geçildiği bir süreç olacak. Dolayısıyla alıcılar güçlendi ve tekrar 34.86, 34.42 bölgesini hedeflediğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak bunun için şartımız 32.40 üstüne atması gerekiyor gümüşün. Bu noktada da düşük zaman dilimlerine geçip gümüşte yaşadığımız şu son yükselişin analizini yapıyor olmamız gerekir. Bunun için de düzeltme sınırını öncelikle bir belirleyelim istiyorum. 32.24'ler, bunu bir bölge olarak belirlemek istersek 4 saatlik grafiklerde burada çok fazla bir şey göremiyoruz. Ben bunu 15 dakikalığa kadar indirebilirim. Burada da bakın şu alanda bir aykırı mum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölge bizim için önümüzdeki günlerde önemli olacak. 31.26, 31.19 bölgesi. Burada 31.19 altında kapanışlar alacak olursak bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz ve bu düzeltmenin de minimum bakın şu destek direnç, geçmişin direnci olan bölgeyi destek olarak çalıştırıp çalıştırmayacağını kontrol edeceğiz ve minimum düzeltme olacak bu. 30.98, 30.92 bölgesi. Burada satışlar aşağıda bakın şu direnç bölgesine kadar gene devam edebilir. 30.49, 30.42 bölgesi. Bu bir düzeltme olarak kalacaktır. Bu bölgeye kadar satış alsa dahi düzeltme olarak kalır. Ve eğer bu bölgeden talebin güçlendiğini görüyorsak şu son yükselişin düzeltmesini yaptık, yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. 30.42 altında hareketler görmeye başladığımızda yüksek zaman dilimlerindeki o %50'lik direncin çalıştığını söyleriz ve piyasanın tekrar ne yazık ki satışa döndüğü bir süreç takip edilir ve tekrar 29.70'ler gündeme gelecektir. Ancak şu an için hiçbir sorun yok. Yukarıda 31.19 korunduğu sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz ve bu direnç bölgesinin kırıldığı bir süreç takip edilebilir. Kaldı ki tekrar bakın 4 saatliklere döndüğümüzde minimum düzeltme sınırımız geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız bu 30.96-31 dolar direnç bölgesini gösteriyor. Dolayısıyla kırılan direncin destek olarak çalışması gayet sağlıklı bir süreci bize gösterir. 31 dolar altında kalıcı olmadığı sürece gümüşte herhangi bir sorun görmüyorum. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altın bakın bir önceki tepesinin üstüne atmış durumda. Fakat daha henüz alıcıların burada yeterince güçlü olduğunu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle baktığımda hala burada bir çift tepe riski mevcut. Bunun için oluşan yeni tepeleri güncellediğimizde takip etmemiz gereken destek bölgemiz güncellenmiş oluyor. 2749-2730 bölgesini takip ediyor olacağız. 2730 altındaki kapanışlar bir düzeltme sürecini gösterir ve 2634'e kadar yaşanacak geri çekilmeler düzeltme olarak kalacaktır ve yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreci gösterir. Orta uzun vadeliler için 2634 altı kapanışlarda gene sıkıntılı bir süreci bize gösterecek. Bu noktada düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu güncellemeyi yapmamız gerekiyor. Önceden satış aldığımız bu tepe bölgesinden bakıyorduk. Bir düzeltme gelmeden tekrar alımların güçlenmesi ve bu tepenin geçilmesi bu seviyeleri güncellememiz gerektiğini bize gösteriyor. Bunu yaptığımızda da artık takip etmemiz gereken destek bölgesi 2752-2744 bölgesi olacak. Bu aynı zamanda bakın şu bir önceki direnç bölgesini kıran alıcıların güçlenerek geldiği bölgeyi bize gösteriyor. Hep ne diyorduk? Bir direnç kırıldığında alıcı olunur. O direnç kırılmadan önce oluşan dibin altına stop konur. Dolayısıyla bu bölge oldukça önemli. Her iki analiz yönteminde de Fibonacci araçlarını kullanarak belirlediğimiz düzeltme sınırı da direnç kırılımlarında kullanacağımız stop bölgesi de aynı bölgeye denk geliyor. 2752-2744 o yüzden çok önemli olacak. Burada tabii daha büyük resimden baktığımızda bu 2536'lardan başlayan yükselişe esas aldığımızda da şu dip bölgesi gene önemli olacak. Bunu bir güncellememiz gerekir. 2741-2728 bölgesi. Bu verdiğim destek bölgelerinin altına stoplarınızı koyarak bu yükseliş sürecini takip edebilirsiniz. Altın şu an gayet güçlü duruyor. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bakın burada yatay banttan bahsetmiştik. Desteğinin kırılması durumunda aşağıda 2686'lara kadar satışlar devam edebilir demiştik. Bu da son yükselişin %50 düzeltmesi olacaktı. Fakat direnç
direncini kırdığında da gene aynı yüksekliği bu sefer yukarıda bekleyebiliriz. Bu da takribi olarak bize 2838'leri gösteriyor. Bu kısa vadeli hedefimiz olur. Daha uzun vadeli düşünenler içinse bu aşağıda verdiğim destek bölgeleri korunduğu sürece hedefimiz 2900 olacaktır. Kısa vadeliler şöyle bir strateji burada geliştirebilirler. Bakın ilk hedefimiz için ne demiştik? 2838. Bu bölgeye geldiğinde ilk bir miktar satış yapılır. %20, %30 bu sizin risk algınıza göre değişecektir. İkinci hedef olarak da gene benzer bir yükseklik hedeflenir. Bu da zaten 2900 hedefimize doğru hareketin devamı anlamına gelecek. 2900'lerde gene bir miktar daha satış yapılıp olası geri çekilmelerde ortalama düşürmek için de nakdimizi bir miktar güçlendirmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ancak tekrarlıyorum, burada risk algınıza göre buna siz karar vereceksiniz. Ancak şu an için altın özelinde aşağıda 2744 yakın stoplu, 2728'de gene bir başka stop seviyesi olarak kullanılabilecek bölgeler. Maliyetinize göre bu seviyelere gene siz karar vereceksiniz. Şimdi buradan platine geçecek olursak, platin açıkçası dün resmen şov yaptı. Uzun zamandır beklediğimiz o güçlü hareketler nihayet gelmeye başladı. Ancak tabii bu devam edecek mi etmeyecek mi bunu takip etmemiz gerekiyor. Yukarıda ne demiştik? 990 önemli bir dirençti. Maksimum tepki sınırıydı. Bu bölge geçildiği takdirde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz demiştik. Dün itibariyle de oldukça sert bir kırılım takip ettik. Şu anda da geldiğimiz seviye bakın bir ara direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 1020-1010 bölgesi. Şu geçmişteki yükselişin düzeltmelerini kaldırırsak daha temiz bir grafikte göreceğiz. Bakın %78.6'sına geldi. Şu an için burada bir dinlendiğini söyleyebiliriz. Bizim artık 990 üstüne attığı için artık bizim ana beklentimiz 1053'ler olmalı. Ancak burada tabii ki gene biz 1020-1010 bölgesini bir ara direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Ve bu noktada da düşük zaman dilimlerine dönüp en azından düzeltme süreçlerini takip ediyor olmamız lazım. Burada en son ne demiştik? Bakın şu yükselişin düzeltmesini yaptık. Sonra bu bölgeden gelen alımların da gene düzeltme sınırında tutunduğunu söylemiştik ve bu bölgeden güçlü alımlar geldi. Şimdi gene şu grafiği biraz temizleyerek, şu hareketler sonuçta artık geçmişte kaldı, bir önemi yok bizim için. Artık takip edeceğimiz şu son yükselişin düzeltme sınırları olacaktır. Bunu da 939'lardan başlayan şu yükseliş sürecine baktığımızda 1003-999 bölgesi, 1000 diyelim buna, 1000'in altına inmediği sürece platinde alıcıların güçlü olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. 1000'in altındaki kapanışlar burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi gösterir ve bakın şu an bu tepe bölgesinin önemli olduğunu görüyoruz. Bu destek bölgesi de 972-966 aralığından geçiyor. Dolayısıyla bu bölgeden gelecek satışlar şu alana ulaşsa dahi bir problem yok. Son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak burada tabii maliyetinize ve vadenize göre 1000'in altında stop olmanız da gerekebilir. Bunun son kararını siz vereceksiniz. Sizin vadenizi bilemem, maliyetinizi bilemem. O nedenle olası 966 kırılacak olursa ne kaybedeceksiniz? Bunu iyi hesaplamanız gerekir. Burada doğru seviyeler kişiye göre değişkenlik gösterecektir. O nedenle 1000 dolar ve 966 bu aralığı yakından takip etmemiz gerekecek. Olası geri çekilmelerde 1000 doların üstünde kaldığı sürece zaten sorun yok. 1058'lere doğru yükselişin devamını bekliyor olacağız. Şimdi buradan paladyuma geçecek olursak aslında Perşembe günü için baktığımızda en zayıf gene paladyum oldu. Evet, bu minimum tepki sınırının üstüne attı fakat burada henüz alıcıların yeterince güçlenemediğini görüyoruz. Ancak 1001 üstünde, 1000 dolar diyelim burada gene, 1000 doların üstünde kaldığı sürece sorun yok. Burada maksimum düzeltme sınırını hedefleriz. Bu da 1111-1094'lere kadar bu yükselişin devamı anlamına gelecektir. Ancak burada 1000 dolar altında yavaş yavaş görünüm bozulmaya başlar ve artık düşük zaman dilimlerinde takip etmemiz gereken bir süreci gösterir bize. Ve aslında 4 saatlik grafiklere geçtiğimizde bakın daha bir önceki tepenin üstüne dahi atamamış durumda. Dolayısıyla hala burada bir çift tepe yapıp satışa dönme riski taşıyoruz. O nedenle hemen şu grafiği biraz temizleyeceğim ve şu son yükselişin artık analizini yapacağız. Bakın şu dipten başlayan yükseliş aşağıda 1010-1004 bölgesini bize kritik olan bölge olarak gösteriyor. 1004'ün altına inerse burada bir düzeltme sürecinin başladığını söyleriz. Minimum 995, maksimum ise 981-977, hatırlarsanız bu bölge kırılırsa yükseliş başlar demiştik.
demiştik. Şu aralığı takip ediyor olacağız. Bu bölgeler korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz denen bir süreç yaşanır. Ancak burada 977 altında hareketlerde alıyorsak ne yazık ki paladyum bir miktar daha bekleyecek. Sonuçta özellikle altın ve gümüşün bu son dönemde yaptığı yükselişe katılmayan değerli metallerden biri. Dolayısıyla burada 977 altına iniyorsak paladyum yükselişleri için bir miktar daha bekleme süreci geçireceğimiz anlamına geliyor. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak 75,5 desteğinden uzun zamandır bahsediyorum. Bu bölge korunmakta. Fakat bu bölgeden gelen alımların da yeterince güçlü olamadığını görüyoruz. Bakın bir düşüş trendimiz var ve bu trend korunuyor. Aslında burada şu yatay bandı takip edebiliriz. Yukarıda 78,5 geçiliyorsa bir yükseliş sürecinden bahsedebiliriz. Aşağıda ise 75,5 altında mutlaka stop olmamız gerekir. Çünkü şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışlar geliyor deriz. Ve bir ara destek bölgesi olarak 74.26-73.88 bölgesini takip etmemiz gerekse de ana beklentimiz 71 dolar, 72 dolarlara doğru gene satışların devamı olacaktır. O nedenle 75,5 altında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.